İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bu video çabasızlığın tatlı huzuruna bir davettir. Bu varoluşun çabasızlığı ve doğanın kendiliğindenliği üzerinedir. Bugün bu çabasızlık kavramını ve doğanın kendiliğinden olduğunu anlatmaya niyet ediyorum. Doğada her şey kendiliğinden olur. İnsan bunun içinde bir şeyler için çabalaması gerektiğine inanan tek varlıktır. Çünkü egosal zihin tarafından kendinin bir şeyler için çabalaması gerektiğine inandırmıştır. Özgür irade vardır ve insan son derece özel bir varlıktır. Kendi içindeki özü hatırlamak ve hatırlamamak üzerine bir özgür iradesi vardır. Doğada her şey kendiliğinden olur ve insanın buradaki seçimi bu kendiliğinden olacak olana ve kendiliğinden olana izin veriyor mu yoksa engel oluyor mu arasında olacaktır. İşte tüm bu engeli aşmanın yolu çabayı bırakıp aslında olana izin vermek ve senin vasıtanla ortaya çıkana izin vermektir. Doğada her şey kendiliğinden olur. Dağlar kendiliğinden şekil alır. Akarsular kendiliğinden akar. Doğadaki her şey kendiliğinden olur. Dağlar kendine şekil vermek ve o huşu veren görüntülerini sağlamak ve o kayalarının muhteşem görünümünü sağlamak için bir çabada bulunmaz. Bunun için rüzgarla işbirliği yapar. Rüzgar onun kayalarını son derece sanatsal bir şekilde şekillendirir. Akan sularla birlikte işbirliği yapar. Akan sular o kayaları şekillendirir. Doğadaki hiçbir şey çaba gerektirmez. Hepsi bütün bir şekilde hareket ederek var olur. Çünkü bu doğada ve evrende görünen her şey Tanrı'nın oynadığı oyunda Tanrı'nın kendi içinden şekillendirdiği ifadelerdir. Bu hayattaki her şey Yaradan'a bir ifade buluştur ve hepsi kendine ait bir bilince sahiptir. İnsan zihni sadece belki konuşabilen ve hareket edebilenleri canlı olarak algılar. Fakat canlı olarak algılamadığın her şeyin içinde bile bir can ve bir bilinç vardır. O bilinç Yaradan'ın bilincidir ve her şeyde ifade bulur. Kendi hücrelerimiz bile, insanın hücreleri bile kendine ait bilinçleri vardır. İnsan her şeyi ayrı düşündüğünde ve tüm emir komutayı beyin zannettiğinde bu bedenin de beyin tarafından idare edildiği illüzyonuna inanabilir. Oysaki bedeninizdeki her bir hücrenin kendine ait bilinçleri vardır ve her bir hücre yapması gerekeni bilir. Senin ifade bulmaya geldiğin şey senin vasıtanla zaten ifade bulacaktır ve senin izin vermeni beklemektedir. Yaptığın tüm çaba onu ulaşılacak bir şey olarak gösterip senden öteye iter ve aslında çaba senin özünle arandaki en büyük perdelerden ve hakiki sana, hakiki bana uyanmanın önündeki en büyük perdelerden biridir. Her ne için çabalarsan o senden uzaklaşan olur. Çünkü ruhunun çabasızlığını sana hatırlatmak ister. Doğadaki her şeyin kendiliğinden olduğunu, çünkü olacak olanın her zaman en mükemmel şekliyle olduğunu hatırlamanı ister. Eylem ve aksiyon tamamen bu dünyaya aittir ve bir illüzyondan ibarettir. Eğer bir şey eylem gerektiriyor ise aslında bu bir illüzyondur. Eğer sen kendi kalbine uyar ve çabasız bir halde niyet edip izin verirsen, sen kendini eğer bir eylemde bulunacaksan, yani bir şey için bir şey yapacaksan kendini onu yaparken bulursun. Yani eylemi başlatan sen değil, kendini eylemin içinde bulan olursun. Dış dünyadaki bütün eylemler senin aslında içinde eyleme, yani içinde harekete geçmen için birer araçtır. Senin iç dünyandaki eylemi başlatabilmen
ve buna zihnini ikna edebilmen için dış dünyadaki bütün eylemler buna bir araç olacaktır. Sen kendi iç dünyanda eyleme geçersen, yani iç dünyanda ateşlenmesi gerekeni ateşlersen, filizlenmesi gereken tohumu kendi iç dünyanda filizlendirirsen, dışarıda da fazlasıyla eyleme ihtiyacın olmaz. En doğru, en basit ve en kolay eylemin içinde kendini bulursun. Ve inanılmaz senkronlar oluşur. Sen o yöne doğru çekilmeye başlarsın. Tüm bu senkronlar seni bir yere getirir ve her şey kendiliğinden oldu. Ben kendimi olayın ve aksiyonun içinde buldum dersin. Senin bunun için birilerine gitmen, mücadele etmen, çalışman gerekmez. Eğer bununla ilgili bir insanlarla ya da herhangi durumlarla iletişimde olman gerektiğini düşünüyorsan, sen çabayı bıraktığında sen kolaylıkla o insanlarla iletişimde bulursun kendini. Akla ve mantığa sığmayan senkronlar oluşur ve bir bakarsın her şey kendiliğinden olmuş. Bu hayatta hiçbir şeyin çabaya ihtiyaç duymadığı ve her şeyin zaten kendiliğinden ortaya çıktığı fikri tamamen bu hayata tutunan ve bu hayatın gerçekliğine tutunan zihin için çok sarsıcı ve inanılmaz gelebilir. Oysa ki hayat senin ifade bulabilmen için senin izin vermeni beklemektedir. Bir şeyler için çabalanması ve mücadele edilmesi gerektiği tamamen egosal zihne dayalıdır ve özünde tamamen bir illüzyondur. Bir şey için çaba göstermek, kendi doğal ritminde olan şeye engel olmak olacaktır. Bu şuna benzetilebilir. Uyku kendiliğinden olan bir şeydir. Uykun geldi mi yatarsın ve uyursun. Ama ben uyumalıyım, sabah erken kalkacağım vesaire bir sebeple kendini uyumaya zorlarsan uykun kaçar ve sabaha kadar uyanık kalırsın. Aslında bu bedenin işleyişi de tamamen kendiliğinden şeklindedir. Siz kalp atışını kontrol etmezsiniz. O kendiliğinden atar. Damarlarınızda kan sürekli dolaşmakta ve seni hayatta tutmaktadır. Ama buna sen mücadele veya müdahale etmezsin. Saçların kendiliğinden uzar. Tırnakların kendiliğinden uzar. Kendi bedeninde bile her şey kendiliğinden olur. Çünkü varoluşun gizemi ve tüm bilgelik bu doğada varoluştaki her bir şeye en küçükten en büyüğe kadar tüm bu bilgelik işlenmiştir. Çünkü hepsi o sonsuz bilinç olan özünün bir ifade buluşudur ve tüm bilgi zaten orada mevcuttur. Ve senin bir insan olarak, insan denen bir varlık olarak yapman gereken tek şey kendini tüm bu akışa bırakmaktır. Nasıl ki gökyüzündeki hiçbir bulut çabalamadan süzülüyorsa, nasıl ki nehirler çabalamıyor sadece akıyorsa, nasıl ki hayvanlar bir şey için çabalamıyor ve mücadele etmiyorsa, insan da bundan ayrı değildir ve yapacağı şey de sadece izin vermektir. Çabalamamak bir şeyle ilgilenmemekle karıştırılmamalıdır. Hiçbir şeye zaman ayırmamak değildir çabalamamak. Çabalamamak sadece bir şeyleri hayata geçirmek için mücadeleyi bırakmaktır. Bu hayatta her şey kolaylıkla olur ve eğer bir şey zora gidiyorsa aslında o senin ifade buluş şeklin değildir. Bu yoldan dön demektir aslında o. Çünkü bir şey ne kadar kolaylıkla oluyorsa o aslında senin ifade buluş şeklindir. Ya da onu zorlaştıran işte bu çabayla sensindir. Önüne engeller koyan ve perdeler koyan onun senin ulaşılacak bir şey olduğuna dair inancın ve onu elde etmek için mücadele etmene dair olan inancındır. Tabii ki çabalamamak, hiç ilgi göstermemek
ve tamamen eylemsiz kalmakla da karıştırılmamalıdır. Tabii ki bir şeylere ilgi gösterilebilir, üzerine zaman harcanabilir. Onun detaylarıyla ilgilenilebilir. Fakat sen mücadele ettiğinde detaylarıyla ilgilenmiyor, detaylarda boğuluyor olursun. Tamamen mücadeleyi bıraktığında o detaylarla ilgilenmek bile bir eğlence haline gelir. Tüm bu varoluş detaylarla işlenmiştir. Sonsuz mucizevi şekilde birbirine örülmüş matematik, birbirine örülmüş bir sanat eseridir bu hayat. Tüm bu varoluş detaylarla birbirine incelikle işlenmiştir. Ama bunun tutkalı sevgidir. Tüm varoluşun tutkalı sevgidir. Çünkü zaten sonsuz sevgi olan Tanrı'nın kendi içinde ifade buluş şeklidir tüm bu hayat. O halde senin yapacağın da bir şeyler için mücadele etmek değil, sevdiğini aramaktır. Neleri sevdiğini aramaktır. Çünkü sen sevdiğin şeyleri bulursan hiçbir şey o vakitten sonra sana iş gelmez. Sen kendini devamlı olarak sevdiğin şeylere çekiliyor bulursun. Sen zaten bu hayatta sevdiğin şeylerin bir kombinasyonusundur. Bu hayatta bu beden ve zihinle kendini sınırlı hissettiğinde bu koskoca evrenin içinde küçük bir varlık gibi hissedebilirsin. Oysa ki sen sonsuz sevginin özgün sevgi kombinasyonusun. Sen sevdiğin şeylerin kombinasyonusun. Sen Tanrı'nın bu hayatı izleme şeklisin. Sen onun gözlerisin. O halde senin sevdiğin şeyde ve sevdiğin şeylerle ilgileniyor olman da ona hizmetindir. Kendine hizmetindir. Çünkü seni sevdiğin şeyler var eder. Çünkü senin özün saf sevgidir ve senin sevdiğin şeyler de sadece sana özgüdür. Sen bir şeylerle çabalamayı bırakıp sadece gerçekten sevdiğin şeyi ve içinde sevgiyi coşturan, içinde sana kendini hatırlatan, içinde aşk coşturan şeyleri takip edersen her şey kendiliğinden olur. Ve her şey senin o aşkına hizmet eder. Çünkü onun seninle ifade bulması zaten yazılmış olandır ve onun ortaya çıkması senin vasıtanla kolaylıkla ve kendiliğinden olacaktır. Tıpkı gördüğün huşu veren dağlar, tıpkı sanat eseri olan doğa gibi. Çünkü sen de özünde Tanrı'nın sanatısındır. Sanatçı sanatını şekillendirirken kendi de şekillenir. Ve sen kendi sevdiğin şeyle ve kendi varlık halinle kendine hizmetini yapan olursun. Tek yapman gereken kendi sevdiğini bulmaktır. Bunun için de sevginin önündeki perdeleri kaldırman yeterlidir. Çünkü parıldamak için bekleyen potansiyelin zaten senin içinde vardır. O potansiyeli parlatacak tek şey onun üzerine örttüğün tozları üflemek kadar basittir. O tozlar korku, endişe, mücadele etmek ve bir şeyler için çabalamak zorunda olduğuna dair inançlardır. Tüm bu varoluştan ayrı olduğuna dair inançtır. Ve bunları dağıttığında ve sadece kendi içinde sevgi uyandıran şeylere yöneldiğinde, bir şeyleri zorundalıkla yapmayı bıraktığında ya da bir şeyler zorunda hissetmeyi bıraktığında, içinde canlanan sevgi sana tüm kapıları açacaktır. Ve her şey kendiliğinden ifade bulacaktır. Her şey kalbinizin istekleri doğrultusunda gelişsin. Görüşmek üzere, sevgiyle.